Ve 123 saat şu anda Giza piramitlerinin önünde. Arkamda hemen Sphinx'i de göreceksiniz. Kahire'yi çok sevdim, Giza'yı çok sevdim. Bu vlogu izleyince aslında ne kadar nefret ettiğimi göreceksiniz. Kahire'nin keşmekeşinin içindeyiz. Burası her yer sidik kokuyor. Bakın şu anda bulunduğumuz yer Hilton'un dışı, direkt Hilton'un çıkışındayız. Hilton'dan eğer yaya çıkarsanız buraya çıkıyorsunuz. Neyse ki müze çok yakın. O yüzden bunu göze alıp yürüyelim dedik. Ben karşıdan karşıya geçmekten çok korkarım çünkü bana sürekli araba çarpıyor. Kahire gibi yaya geçiti, trafik lambaları olmayan bir yerde yeter artık dedim ve kendimi yola attım. Neyse ki araba çarpmadan karşıdan karşıya geçtik. Şimdi birkaç saat, of adam orada işiyor ya. Birkaç saat müzeyi gezeceğiz. Daha sonrasında da otele geçeceğiz. Yarın piramitlere gideceğiz zaten. Yani olabildiğince Kahire'de az gezeceğiz maalesef ki. Çünkü bu gerçekten biz az evvel kokan sidik kokusunun at sidiği falan olduğunu zannediyorduk. Ama burada insanlar çok rahat sokağa tuvaletini yapıyorlar. Yani şu an gerçekten şaka gibi. Ay hızlı geç, burası da yolmuş. Ya ben seni durdurmaya çalışıyorum zaten. Eyvallah olsun. Gel. Me. Dur. Şunlarla birlikte geç. Gel. At kendini. Birazcık hızlı geçmeliyiz. Mısır Müzesi'ndeyiz. Buradaki eserler de peyderpey yeni müzeye taşınıyor ama hala Tutankamon'un hazinesi başta olmak üzere birçok önemli Mısır medeniyeti hazinesi bu müzede yer alıyor. Burası 1902'de Mısır Hidivi tarafından yaptırılmış. Yani Osmanlı idaresi döneminde yaptırılmış bir müze. Müze binası olarak inşa edilmiş bir müze burası. Aa işte bu gerçekmiş. Bunda yorum yapmayacağız ama neyin gerçek olduğunu göstereceğim size. Bu gerçekmiş ya. Kardelen lütfen yorum yapma. Niye? Sadece dikkatli bak. Biz daha önce Louvre Müzesi ve British Museum'u gezme imkanı da bulduk. Tabii oralarda dünyanın her yerinden eserler var. Özellikle British Museum'da Mısır medeniyetine dair kaçırılmış, çalınmış, el konulmuş, artık nasıl adlandırırsanız çok sayıda ve değerli eser var. Louvre'da da aynı şekilde var. Özellikle Napolyon döneminde 2-3 yıl galiba Napolyon büyük bir bilim heyetiyle aynı zamanda Mısır'a geliyor. Mısır'da kalıyor, vakit geçiriyor burada. Ve buradan buluntuları da Louvre'a götürüyorlar. Buradaki müzelerde o kadar çok eser var ki ve dün tur rehberimiz bize şunu anlattı. Yeni müzeyi şunun için yaptık. Çünkü sürekli eser bulunuyor ve bir yere sığdırma şansımız yok. Gerçekten öyle. Bu ahşap heykel dünyanın en eski ahşap heykeliymiş. Bu bir rahip. Altın rengi bu lahitlerin içindeki iki mumya Kraliçe Tay. Tiye diye yazılıyor ama nasıl okunuyor bilmiyorum. Kulağa güzel geliyor diye Tay dedim. Annesi Yuya ve babası Tuya'ya ait. Günümüze kadar el değmeden ulaşmışlar. Gerçekten gördüğüm en iyi korunmuş mumyalardan ikisi. Krallar Vadisi'nde mezarını ziyaret etme şansı yakaladığımız Kral Tutankamon'un işte o mezar odasından çıkarılan hazineler burada sergileniyor. Tutankamon'un birçok hazinesi de ne yazık ki İngiliz arkeolog tarafından bulunduğu için biraz da British Museum'a kaçırılmış. Ama burada da gerçekten çok önemli eserler var. İşte bu Tutankamon'un tahtı. Kahire'de Yeni Mısır Müzesi'ne geldik. Burası tek bir bina olarak dünyanın en büyük müzesi kabul ediliyor artık. Hala aslında yapım aşamasında, küçük bir bölümü ziyarete açık. Tutankamon'un hazinesinin de buraya taşınacağı söyleniyor ama biz eski müzede orayı zaten ziyaret ettik. Gerçekten çok çarpıcıydı ama oranın fiziki şartları Tutankamon hazinesine gösterilen ilgiyi kaldırabilecek durumda değil. Kahire Müzesi, Kahire'nin merkezinde yer alıyor. Tahrir Meydanı'na
sadece 500-600 metre mesafede. Şu an gezdiğimiz Büyük Mısır Müzesi ise Giza'da ve piramitlere geniş bir cepheden bakıyor. Yeni Mısır Müzesi'nin içinde Zuba diye bir restoran var. Birden fazla restoran var ama bu daha önce de zaten Kahire'de belli bir üne kavuşmuş. Hatta New York'ta da bir şubesi olan geleneksel Mısır yemeklerini yapan bir restoran. 284 lira 90 kuruşa bunu aldık Kemal. Hepsi çok güzel görünüyor. Hepsi benim bebeklerim. Nasıl yiyeceğim ben bunları? Bu muhteşem bir şey. Bu sosis çok güzel. Ha. Ya yine en güzel tabağı benim söylemiş olmam. Hep benim Kemal'e gösterip söylemeye cesaret edemediğim şeyler. Hadi be oradan. Gerçekten iyi ki benimle evlenmişsin. Şimdi bu da başka birinin tabağında görüp garson çocuğu tutup bu nedir diye sorduğum bunların kendi börekleri. İçinde 4 tane peynir var. 4 çeşit peynir var. Bunun içinde böyle sebzeler de var. Tek kelimeyle muhteşem. Evet, Kahire'de kaldığımız Aylin nasıl okunuyor artık bilmiyorum ama bizdeki Aylin'in bir nevi Arapçası. Böyle eski ama çok merkezi bir yerde. Gayet mütevazı bir otel. Bizim nasıl ölücü olduğumuzu önceki videoları izleyenler bilir zaten. Bizim için yatak temizliği, banyoda suyun akması, mümkün olduğu kadar merkezi olması. Bu şartları sağlayan bütün oteller bize ulaşabilir. Kahire merkezinde karnımızı doyurmak için dışarıya çıktık. Kaldığımız otelin çevresinde böyle yerel nargile kafeler var. Kadın ve erkekli gençler oturuyor. Bakın bütün ara sokaklar burada mekan. Yani gayet hareketli. Akşam saat 9 oldu. Ona rağmen hava da tabii ki burada sürekli olarak düzgün. Düzgün denmez, ne denir aslında? Yağsız, genelde kuru bir havası var. Yani şu an çok soğuk da değil, çok sıcak da değil. Bir ceketle çıkabilirsiniz. Yeşil. Yayaya yeşil yanıyor aslında ama bu kimsenin umurunda olan bir durum değil. Kanka hiç mi vicdanın yok ya? Yani Hayır, gördüğünüz ben gibi geçtim hani abi. yeşilde insan yok, geçeyim değil. İnsan olsa da yemişim yeşili. İzlediğimiz videolardan sonrasında açık söylemek gerekirse çok korkuyordum. Ama hiç kimsenin bizi önemsediği yok yani. Bu akşam bir restoran aslında ortamında Mısır sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Aslında bir sokak lezzetini deneyeceğiz. O da koşari. Koşari bir tür nohutlu, vegan diyebileceğimiz etsiz sokak lezzeti. Şimdi girdiğimizde ben de açıkçası sadece videolardan ne olduğunu biliyorum. Üst katlarda oturacağız ve bakalım bu koşari nasıl bir şeymiş. Welcome, hello guys, welcome to Koshari Abu Talib. A little spicy, hot sauce, Just little because she doesn't like so much. vinegar and garlic sauce, and mix. Oh la la, fried onion, ole 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 ole. Kızarmış soğanlar atıldı ve nohut. Yum yum yum. Enjoy, what I enjoy. Thank you. Ay, yiyeceğimiz şeyin heyecanından çekimi düzgün yapamadım ya. Şöyle koyayım, bunu yerim ben sonra. Şimdi biraz acı gelecek Kardelen'e. Ben adam beni dinlemedi pek. Şovunu O yaptı. da şovunu yaptı heyecandan. Aynen. Ama şu tarafı birazcık fazla karıştırmayacağım Tamam. bilerek. Tadına bakabileyim en azından. Şimdi tadına bakıyorum. Ben böyle şeylere bayılırım, karbonhidrat ağırlıklı. Yani yediğim en iyi şeylerden biri Değil. diyemem ama bu kadar karışık bir şey en fazla bu kadar lezzetli olabilirdi. Bir de çok ucuz arkadaşlar. 2 su, çorba, bir tabak koşari ki bu çok büyük bir porsiyon. Toplamda 99 TL ödedik. Yani 140 Mısır poundu şu anda tam olarak işte 100 liraya falan denk geliyor. Yani şunların hepsi suyla beraber 100 lira.
Şimdi çorba da böyle ekmek içinde geldi, mercimek çorbası. Zaten burada sadece bu gördüğünüz mercimek çorbası ve koşari servis ediliyor. Oo. Ki Kardelen bir mercimek manyağıdır. Mercimek çorbası gerçekten çok iyi. Müthiş bir tarzı var yani. Benim tahminimce Kemal'in çok seveceği bir sütlaç olacak. Bizim evde de iyi sütlaç yapılır. Ki bazen tutturamıyoruz biz de kıvamını. Bu bizim gerçekten de ev sütlaçımız. Yani ev derken bizim evi kastetmiyorum. Bu bir tür öyle Hamsiköy sütlaçı gibi vesaire çok yağlı sütten yapılmış bir sütlaç değil. Klasik bir sütten yapılmış bir ev sütlaçı ama güzel, tanıdık bir tat. One of two rivers runs on the opposite direction. Aşağı ve yukarı krallık olarak ayrılıyor ama Nil Nehri güneyden kuzeye akıyor ya. Aslında kuzey aşağı. Çünkü Nil'in doğduğu yer güney. Şimdi güneyin sembolü lotus çiçeği, kuzeyin ise papirüsmüş. Büyük bir savaşın ardından bu iki krallık birleştiriliyor. Ondan sonra da hem tacında kırmızı ve beyaz renkleri kullanmaya başlıyor. Çünkü kırmızı buranın, beyazsa güneyin sembolüymüş. Daha sonra bu iki krallığı bir büyük savaşla birleştirmeyi başardıktan sonra sembollerini ve renklerini birlikte kullanmaya başlamış. Piramidin Tanrı ile bağlantı kurması ve onun vücudunu alması için en doğru şekil olduğuna inanıyor. Çünkü lotus çiçeği de kapalıyken öyle ya, üçgen şeklindeymiş gibi. O açıldığı zaman işte lotus piramidin şeklinin üçgen olmasının yapmalarının nedeni buymuş. Bu muhteşem şekle ulaşmadan önce, yani tam bir üçgene ulaşmadan önce başka piramitler deneniyor. Açıyı tam hesaplayamıyorlar önce. İlk piramit böyle hafif neredeyse bir dörtgen şeklinde çıktıktan sonra açıyı değiştirerek üçgen formu elde edebiliyorlar ama bundan memnun olmuyor çok fazla tabii o zaman hükümdarı. Doğru açıyı yani kaç dereceyle başlamaları gerektiği eğimini denemeler sonucunda bu forma ulaşacak şekilde bulabiliyorlar. Okay. So after that, Khufu, Khafra, Menkaura. Bu üçü, yani üç piramit. Khufra is Cheops, right? Khufra Yes. is Cheops. Cheops, yes. The other one is, can you repeat that? Khafra, Khafra, Kefren, Kefren, the yes. other one. The Menkaura or Mekrinos. Mekrinos is smallest one. Yes, the smallest one, yes. Üçü aynı hanedanın üç farklı hükümdarı için yapılmış. İşte yani bu piramit mimarisinin muhteşemliğine ulaştığı evre. Okay. Şimdi başka yerlerden taşları alıyorlar. Yani Mısır'da bu taş ocaklarının olduğu yerde Nil Nehri üzerinde gemilerle taşıyorlar. Daha sonra oradan da buraya daha rahat taşıyabilmek için Nil taşıyor ya, Nil taşan bir nehir yağış mevsimlerinde. O suyun kuvvetini yine kullanıyorlar. Suyun kuvvetiyle beraber buraya getiriyorlar. En aşağıdaki taşlar onlarca ton ağırlığında. Yukarıya doğru çıktıkça taşları küçültüyorlar tabii. Yukarıya taşımaları gerek hayvan gücüyle. Yukarıdaki taşlar da yine 2 ila 5 ton ağırlığa kadar ulaşabiliyor. Bunların üzeri burada ilk yapıldığında bir başka ama erozyona karşı daha dayanıksız bir kaplamayla ve şu anda Kefren piramidinin tepesindeki gibi orada bir daha mükemmel bir kaplama kalmış. Tamamı aslında onunla kaplı ama zamanla erozyon, rüzgarlar, su üstündeki kaplamayı kaldırmış. Aslında bu piramitler böyle şu andaki gibi taşlar görünmüyor. Üzerlerindeki daha dayanıksız olan o kaplama taşla kaplanmış ama yıllar içinde orası kaybolmuş. No one know how the ancient Egyptian made it. İçerideki o kral odasına, yani mezar odasına bir yıl boyunca bir elmayı bıraksanız bile bir yılda hala tazeliğini koruyormuş. Aynı şey işte bitkiler vesaireler için de geçerli. Bunu nasıl hesapladıkları ve yapabildikleri, yani orada o koşulları nasıl sağladıkları bugün bile daha tam olarak anlaşılamamış. Bu daha büyük olan Keops piramidinden sonra Kefren inşa ediliyor. Babasından sonraki hükümdar babasına saygı olarak piramidin kendisini babasının piramidinden daha yüksek inşa ettirmiyor. Ama ne yapıyor? O da çakal. Daha yüksek bir noktada inşa ettiriyor. Haliyle biz gerçekten de baktığımızda o daha yukarıda. Ama piramidin kendi uzunluğu Keops kadar uzun değil aslında. Daha yüksek bir konumda inşa ettiriyor sadece, daha küçük olan piramidini. Aslında piramitleri yakından baktığınız zaman o kadar mükemmel yapılar olmadığını, yani bahsedildiği gibi tanrısal veyahut da böyle uzaylılar tarafından yapılan değil, gayet insanların
çözüm üreterek yaptığı yapılar olduğunu anlayabilirsiniz. Hiçbir taşın boyutu öyle söylendiği gibi birbiriyle eşit falan değil. Hatta bazıları yatay dikdörtgenlerken aralarda daha dikey dikdörtgenleri de görebiliyoruz. Yani bir mantıkla mümkün olduğu kadar kat kat çıkacak şekilde yapmışlar ama katlar bile tam böyle bir su terazisiyle gitmiyor. Burada 9 piramit var aslında. Biz 3'ünü sayıyoruz. 3'ü erkek hükümdarlar yani firavunlar için, geri kalan 6'sı ise kraliçeleri için yapılmış. This is Menkaura or Mykonos pyramid. Khufu, grandfather. Khafra, his father, and son of Khafra. So father, son, grandson. One family but three generations. Why the king built this pyramid smaller than his father and the grandfather? Out of respect, of course. But why so small? 147 meter, 134 or 33 meter, 66 meter only. Why not a Maybe little bit? he had no so much time. There is two ideas. The first one suggests that this king, the finance during his time is very bad. He was poor king. The second idea, second theory suggests no, he was not. He was very, very wealthy king. Why? How come? Because the king chose different material to cover his pyramid. He chose granite, red rose granite. That's cover. Just wait, please. The equal to the cost to cover that small pyramid by granite equal the cost to cover two pyramid together by limestone. So this means this king was not poor. He was wealthy king. But why so small? Because the king known among his people merciful and kindest king, not God. Ancient Egyptian worship Khufu and Khafra as a god, but this is merciful king, not God. He know he was human beings, so made him looks like humble. So I just need the tomb to show he was strong and wealthy king. Build the pyramid and shows he was wealthy. Choose different material to cover his pyramid, and over there you can see the king name surrounded by shape like this. This is called cartouche. Cartouche, it's a royal frame for ancient Egyptian king and the queen, symbol of long life, happiness, and also for protection from bad luck and bad spirits and eyes. Okay? Keops piramidine girebiliyorsunuz ama biz onun biletini almadık açıkçası. Çok kalabalık oluyor. Bir de Kardelen'in biraz klostrofobisi var. Onun çıkışı bundan da bildiğim kadarıyla sıkıntılı. Çok da insan gelip gidiyor. Bakın, piramidin içinde böyle kat kat aşağı iniyorsunuz. Ama iyi ışıklandırılmış, sorun olmuyor. Gayet de güzel görebiliyorsunuz her şeyi. Şimdi kral odasında bir yetkili var, görevli güya. Al fotoğrafınızı çekeyim diye telefonunu alıyor. Bunu her yerde yapıyorlar, bütün müzelerde var. Çekiyorlar da sağ olsunlar. Sonra bahşiş bekliyor. Ben de bildiğim için bir 20 Mısır pound'u çıkardım. Evet, çok fazla bir şey değil ama burada 70-80 pound'a Uber'le yolculuk yapıyorsunuz. Yani 2 tane fotoğraf çekti diye daha fazla da vermek çok mantıklı gelmedi ama çok beğenmedi. En az bir 100 gösterdi bu kadar var mı diye. Kardelen birazcık bu işten korkuyor. Şu anda arkada da yüz ifadesini görüyorsunuz. Azıcık gül be kadın. Arkadaşlar, Mısır'da ölmek istemiyorum. Sakat kalmak da istemiyorum. Yani biraz abartıyor ama tabii gerçekten de çok rahat değilseniz bir hayvan üzerinde çok hoşunuza gitmeyebilir. Hayvanın da çok hoşuna gitmiyordur bence. Zaten asıl sorun o. Bir şey yok, tatlı tatlı gidiyoruz ya.
Şöyle kardeleni çekeyim, daha eğlenceli. Kesinlikle. İğrenç bir insansın. Yes, yes. No problem. She's happy now. İnsanların rahatlığı arasında beni geçeyim. Ay tam bir prensesi kızı da. Ya gerçekten de ay Kahire çok güvensiz. Ay deveden korktum. İkinci piramidi yapan, yani Kefren piramidini yapan hükümdar böyle tek parça bir blok halinde kaya buluyor. Bundan mimarlarına göz alıcı, akılda kalıcı sembol yaratmasını istiyor ve tek parça kaya oyularak bu Sphinx yaratılıyor. Biraz önce rehberimiz anlattı. Sphinx'in burnunun daha sonraki yüzyıllarda burayı işgal eden Fransızlar ya da daha sonra gelen Müslüman halk tarafından zarar gördüğü iddiası doğru değil diyor. Kum taşından yapılan, yekpare bir bloktan yapılan bu eser en zayıf noktasından zarar görmeye başlamış haliyle. O da burnu. İnsanların da nasıl öldüğü zaman ilk çürüyen noktalarından biri burnuysa, heykellerin de ilk zarar gören en sivri noktaları olan burunları oluyor. Benim adım Sandra ve şimdi açıklayacağım size bu papirus eski Mısırlara göre nasıl yapıyormuşlar onu bunda. Bu zaten papirus adı. Eski Mısırlara göre çok önemli çünkü bu tarafa güneş gibi. Güneş korumaya ve güçlü temsil eder. Ve bu tarafa küçük piramit ama bozulur bir dakika. Ha. Küçük piramit. Bu küçük, evet küçük piramit ölümsüz temsil eder. İlk şey keseceğim onu bu şekilde. Sonra diş kabuktan yok ederim öyle. Bu zaten zayıf, bozulur, önemli değil. Ama eski Mısırlara göre bundan çanta, şapka, hasıra yapmak için. Ama çok önemli değil çünkü Çin'de dışarıdan daha önemli. Sonra dilimler keseceğim onu bu şekilde. Bu söylediğim gibi bozulur, zayıf. Çünkü Çin'de bir su, şeker ve jelatin bu yüzden zayıf. Daha güçlü olmak için bu adet kullanacağım ve bu şekilde yapacağım. Bak bir su çıkıyor. Ve bu şekil bittikten sonra daha güçlü oldu. Sonra su şimdi koyuyoruz bu şekilde. Bir hafta sonra beyaz renk olacak. Özellikle bu rengi gibi. Ama 14 gün ya da mesela 20 gün daha fazla bu rengi gibi kahverengi. Bekledikçe kararıyor. Doğru. Sonra 2 kumaş ihtiyacımız var. Düzenliyorum onu bu şekilde bir yatay ve dikey. Yatay. Dikey. Bittikten sonra bu şekilde kapatıyorum. Tekrardan bu adet içinde koyuyorum. Ama eski Mısırlara göre bu adet yoktu ki taş kullanmışıyorlar. Çünkü bu adet yani eski Mısırlara göre yok. Kapatıyorum ve bırakacağım onu bir hafta. Bir hafta bittikten sonra en son şekil kayıt için bu olacak. Yapıyoruz. Ama nasıl fark edeceğim onu bu fake sahte ya da orijinal? Yukarıda bakarsanız 2 çizgi var. Yatay ve dikey. Gördünüz mü? Hem yatay hem de dikey bu yüzden bu orijinal. Çünkü burada yapıyoruz eski Mısırlara gibi. Kahire Kulesi'nin bahçesindeyiz. Buraya böyle bazıları el işi, bazıları hediyelik, ayakkabı gibi her türlü aslında ürünün yer aldığı tezgahlar açılmış. Yani şimdi buranın diyelim ki Eyfel Kulesi. Yani Eyfel Kulesi'nin dibinde salça da satabiliyorlar. Yani çok böyle otantik, el işi, kaliteli ürünlerin en azından bu kulenin altında olmadığını söyleyebilirim. Nil kenarındaki restoranlardan birine geldik. Şu anda bulunduğumuz restoranın adı Kavu diye okunuyormuş galiba. Cavo diye yazılıyor. Kardelen'le buranın yerel lezzetlerinden ikisini söyledik ki biri muammara, öbürü de manakiş diye. Bizdeki fındık lahmacun gibi düşünebiliriz sanki.
Şimdi bu normalde diğer restoranlarda küçük küçük bizdeki fındık lahmacun gibi oluyor. Üzerinde adeta nar ekşisi var. Onun üzerinden Ya güzel ya, bir şey veremedim. Neye göre değerlendireceğim? Bir tane daha ısırayım. Kahire'ye bunu yemek için bir daha gelir misin? Kardeşim, biz bir şey yemek için bir ülkeye gidecek kadar zengin kimseler değiliz. Birincisi onu altını çizim. İskender yemek için Bursa'ya giderdim bir zamanlar. Ha, yani o kadar işte. Kesik Güzel. yemek için de Çok Konya'ya enteresan. gitmişliğim çoktur. Bayağı üzerinde tatlı ekşi bir sos var. Manakiş'in kendisi de böyle mi bilmiyorum. Biz hayatımızda manakiş yemedik. Ben yemedim en azından. Ama böyle güzel, hafif pofuduk bir pizza hamurunun üzerine yapılmış gibi. Yani Mısır pizzası. Şu anda yediğim şeye ben Mısır pizzası diyorum ve hiç fena değil. Tamam da Çok da arkadaşım. sıcak, asla sıcak değil bu bunun arada. üzerinden Bu soruya şöyle cevap vereceğim şimdi. Müzik başlarken hemen. Aç ağzını, aç ağzını. Kamerayı çek. Kardinal yedilik bir lezzet. Muammara daha güzel. gerçekten mi? Evet. Peki nasıl tanımlarsın? Yani ne duymak istiyorsun? Mısır risottosu. Daha çok mısır lazanyası da diyebilirim. Üzerinde beşamel de var çünkü. Ya pirinçten yapılan lazanya mı olur? Komple pirinç ya. Bir risotto işte. Tamam, beşamelli risotto. Yani hem bana soruyor hem fikrime saygı duyuyor. Yanlış cevap Bu veriyorsun. senin tam özetin. Evet, yanlış cevap veriyorsun. Öyle biri. Kemal çok haklı biliyor musunuz? Bu arada bundan daha güzel dediği şey güzel. Bu daha güzel diyorsun. Beşamel ortama birazcık renk katmış. Ben de beğendim. Yani beşamelli kalaçın üzerine dök lezzetli yapıyor ya. Ha, thank you. Yalnız mekan gereksiz aşırı özenli. Böyle tabağımızın yanına peçete koyuyoruz. Biri koşup başka bir peçeteyle o peçeteyi alıp kaçıyor. Sen görmedin. Arkamdan atladı resmen. Evet, onu ben diyorum. bir şey oldu zannettim. Bir şey düşüyor zannettim. masada- Ya da çocuk düşüyor zannettim yani. Masada böyle kullanılmış peçeteyi gördükleri zaman geliyorlar, bir başka temiz peçeteyle önünüzden alıp kaçıyorlar. Acayip bir hizmet. Şu anda tek bir endişem var, hesap. Bir de fiyatları gördük. Onun üzerine de Ya hizmet %20 koysun yine ucuz. hizmet bedeli bir $1000 koymazlarsa. Evet, evet. Şaka bir yana, evet. Yemeğe devam. Mısır'a gelişimiz aslında hiç planda olmayan bir şeydi. Bizim zaten daha önceki videolarımızdan da eğer izlediyseniz bilirsiniz Stara ve Utku'yu. Biz böyle dörtlü olarak bir araya geldiğimizde belli bir saatten sonrasında kesin bir bilet alıyoruz. Bir tatil planı yapıyoruz. Bu da onlardan biriydi. Aniden karar verdik ve Mısır'a geldik hep birlikte. Araştırmak için çok fazla vaktimiz yoktu. Aslında çok uzun zamandır Mısır'ı istiyorduk ama böyle gezilecek yerlerine dair bilgimiz vardı. Hiç hadi gideriz deyip de bir restoran vesaire araştırmamıştık. O yüzden buraya gelince burada tanıdığımız turdaki rehberlerden vesaire aldığımız tavsiyelerle anca bir şey yapabildik. Ama mutlaka ve mutlaka bir daha geleceğiz. Kemal için sorun olan şey şu, ben birazcık fazla korkak bir insanım. Kemal de birazcık fazla sinirli bir insan aslında. Yani Mısır halkıyla alakalı olarak zaten bütün vloglarda da gösterdiği gibi sürekli böyle bir yapışma, bir şey satmaya çalışma vesaire saçma sapan diyaloglar kurma gibi durumlar çok fazla yaşandığından kaynaklı olarak Kemal'le Kahire sokaklarını gezmek istemedim. Çünkü bu Kemal'in sinir sistemiyle birazcık oynayabilecek bir şey olduğundan kaynaklı. O yüzden maalesef ki Kahire sokaklarının evet hakkını vermedik. Ama bahsedildiği kadar da korkunç bir yer değil. Tahrir Meydanı hakkında bunu kesinlikle söylemiyorum. Tahrir Meydanı hayatımda gittiğim en kötü kokan yer. Şimdi geçerken onu konuşuyorduk. Viyana'da da sidik kokuyor. Ama Tahrir Meydanı kocaman bir tuvalet yani öyle düşünün. Atı devesi, insanı, herkes çok kötüydü. Tahrir Meydanı'na bir daha ölsem gitmem. Ama onun haricinde aslında diğer yerler o kadar da korkulacak yerler değilmiş.